Evet arkadaşlar, Almanya Passau'dayız. Yine yasak yerlerden birisine gireceğiz ama buradaki hakikaten çok tehlikeli gibi duruyor. Şurada da görüyorsunuz 7,5 ton ve üzeri giremez diyor. Buralardan yavaş yavaş geçmeye çalışacağız. Şu an buralar iyi yerleri, öyle söyleyeyim. İlerlere doğru daralıyor sokaklar. Ben görmüştüm navigasyondan falan. Bayağı dar sokaklar var. Diyeceksiniz ki şimdi görüyorsun madem nasıl girdin? Arkadaşlar yanlışlıkla girdim ben bu yola. U dönüşü de yapamadım. Yani bu yolu duyuyordum ben. Bu yola girmeyin falan diyorlardı tırlarla. Yani küçük tırlarla falan aslında girilebiliyor ama yani böyle büyük tırlarla falan sağda solda şoförlük yapan arkadaşlar var. Onlar diyordu yani Passau merkeze girmeyin. Hani tam Stadt'ın içine diyorlardı. Şehir merkezinin içine. Biz de girmiş bulunduk. U dönüşü yapamadım. Çünkü her yer nehir var. Şehir içinde yani dönüş yapabileceğim pek fazla bir yer yok. Buradan Avusturya sınırına girmeyi deneyeceğim. Bakalım. İşte dar yerler burası. Buralar çok dar. Hele karşıdan otobüs gelirse yandık. O dar yerlerde. Otobüs şoförü bize baktı. Sen yanlış yaptın gibilerinden mi? Herhalde girip girebileceğim en dar yerler herhalde olacak tahminimce. İnşallah sağ salim çıkarız yani, ne diyeyim. İnşallah sağ salim çıkarız. Normal arabalar bile bekliyor. Biz nasıl dönüş yapıp çıkacağız bilmiyorum yani. Ve trafik de çok yoğun şu anda. Bakalım, Allah'tan hayırlısı. Girdik arkadaşlar. Bakalım inşallah doğru düzgün bir şekilde gidebiliriz. Şöyle şuraya doğru biraz genişten alayım. Şuradaki arabalara çarpmayalım, onlar geçsin. Onları bekleyeceğiz mecbur. Yoksa biraz sıkıntı olabilir. O bizi bekledi, mantıklı. Onun beklemesi daha mantıklı. Çünkü buradan nereye sokacak? Sokağa bak. Teşekkür ederim. Sokağa bakın arkadaşlar. Hey maşallah. 8 metre yasağı var. Ne ararsanız var arkadaş. Ne ararsanız var. Üste bir yere takmayalım da vallahi sıfır geçiyoruz. İnşallah dönüş alabiliriz. Evet. Hayırlısıyla çıktık. Polis falan gelse bilmiyorum cezası olur mu olmaz mı? Ama ben cezası olmaz büyük ihtimalle, çünkü yani genelde zaten tercih edilmiyor burası da. Hani ben hakikaten burada bir yere malı indireceğim için şöyle yavaşçana buralarda bir yere malı indireceğim için o yüzden geçebiliyorum, ama onun haricinde indirmeyeceksen geçmeyeceksin. Geçin. Bismillah. Bayağı sakat yerler. Buradan bakalım daha nasıl nereye kadar devam edeceğiz. Onu da hiç bilmiyorum. Herhalde 11-12 kilometre yolum kaldı. İndireceğim adresi de bilmiyorum. Nereye indireceğim. Burada yakınlarda bir yerlerde Avusturya sınırı olması lazım. Şu an hala Almanya'dayız.
Çok küçük bir sınır vardı. Tam şehrin merkezinin içerisi. Ya buralarda bir şey yok. Şimdi yol genişledi ama oradan geçtiğim yer hakikaten sağa mı sola mı döneceğim, çok karışıktı yani. Soldan da araçlar geliyordu ama orası o dar sokaktaki tek yöndü. Yani biraz çok dar yani sokak. Böyle buradan gelen bu tarafa geliyor. Buradan karşıya gidecek de aynı yerde birleşiyor ama sokak dar. Ondan sonra ayrılıyor sokaklar birbirinden. Falan biraz karışık. Ortaya karışık. Neyse sağ salim çıktık. Ondan sonra işte şehir merkezi vardı. Gördüğünüz gibi. Bakalım bizi nereden sokacak? Avusturya sınırından mı yoksa sınır çizgisini görüyorum şuradan. Bu Passau bölgesi biraz sakat yerler. Özellikle tır şoförleri için. Şurada diyor Linz, Donautal, Engertalzell. Avusturya sınırı diyor. Galiba burası. Tabi tabela gösteriyor Österreich diye. Linz, Donautal. Bu tarafta da Avusturya sınırı varmış. Allah Allah. Çok acayip. Nereye düştük ya? Çek abi resmini. Ben de senin resmini çekeyim. Yeni araçlar geldi herhalde. Onları çekiyor. Bakalım buralar nasıl yerlermiş. Durmadan değişik tır yasaklarının olduğu yerlere, farklı yerlere girip çıkıyoruz ya arkadaş. Ben anlamadım. Benim şansım herhalde. Kanalda böyle videolar mevcut. Avusturya sınırına geldik. Burası Avusturya'ymış. Artık Avusturya sınırı arkadaşlar. Herhalde şuralar falan Avusturya'ya ait. Plakaları Alman plaka ama böyle bir yer. Passau'daydık. Almanya Passau bölgesi. Dortmund'dan aldığımız yükü burada şimdi bir yerde boşaltacağız. Taşıdığım yük inşaat malzemeleri. Bir et fabrikası gibi bir yerden yük almıştım. Hatta yükü aldığım yer ormanların arasındaydı. Onun da videosunu çekmiştim. Ormana da almıştık ama o efsane videoydu gerçekten. Yani hayatımda öyle bir yere girmemiştim. Ve hakikaten çok büyük aksiyon yaşamıştım. Atla gelen kıza adres falan sorduk. Büyük ihtimal kanalda yayındadır ama yayında değilse de en kısa zamanda yayınlanacaktır o videoda. Yani bu yükü alırken büyük sıkıntılar yaşadık. Şimdi bu yükü verirken de az önce gördüğünüz saçma sapan yerlerden geçtik. Buradan da tır geliyor. Nerenin plakasıymış? Yabancı plaka. Slovakya. O da belki orada az önce gördüğümüz firmalara mal falan veriyorsa bu yolu tercih etmiştir. Şu an bu yolda bir şey yok zaten. Çok güzel bir yol. Şöyle Tuna Nehri manzarası. Donau diyorlar arkadaşlar. Tuna Nehri. Böyle düz Linz'e gidiyor. Republik Österreich. Yani böyle işte bu mal elektrik malzemesi. O et fabrikasının orada yeni bir yer yapmışlar herhalde. Değişik bir yani inşaat alanı vardı. Ek bina mı yapıyorlar artık ne yapıyorlarsa. İnşaat alanına bu firma malzeme göndermiş. İşte kablosuydu, Hubwagen diyoruz biz
elektrikli işte kaldıraç gibi kaldırmaya yürüyor. Türkçe adını unuttum şimdi. Onlardan falan yollamış yarım tır neredeyse. Şimdi o malları işleri bitmiş bunların. O malı geri gönderiyorlar. Kabloydu böyle falan filan. Bir sürü değişik kablolar var. Yaklaşık 1,5 ton civarı. Yani çok ağır bir yük değil ama işte malzeme çok. Onları götürüyorum. Onları indireceğiz şimdi. Ondan sonra da Wels'e gideceğim. Avusturya'ya girdik zaten artık. Wels'te de birkaç palet var. Onları indireceğim. Ondan sonra işimiz bitecek. Yarın tekrar büyük ihtimalle uzun tura çıkacağım. Ya Almanya'ya ya İtalya'ya bilmiyorum. Bu sefer herhalde uzun bir aradan sonra, yani yaklaşık bir 6 aydan sonra, 5-6 aydan sonra ilk defa cumartesi günü çalışacağım diyebilirim. O çiçeklerine baksanıza. Ne kadar güzel manzara. İşte buraları birlikte geziyoruz. Ne yapalım? Ben buradan çekiyorum. Siz oradan izliyorsunuz arkadaşlar. Siz de böyle benimle beraber yan koltukta oturmuyorsunuz ama buradan kendi telefonlarınızdan, işte bilgisayarlarınızdan falan buraları beraber gezmiş oluyoruz. Buradan ilk defa ben de geçiyorum. İlk defa sizinle görüyorum yani. O kadar gelip gittim ama yani şu yoldan ilk defa geçiyorum. Buradan ne diyor? Sağa diyor. Biz nereye geldik arkadaş? Biz nasıl bir yere sokacak bu? Ha, buradan yukarı çıkartacak. Bak bu sağ tarafı biliyorum. Bu sağ tarafı biliyorum. Esternberg 4 kilometre diyor. Oraya gideceğiz. Hatta hop, Almanya'da köy manzaraları, kar manzaraları falan diye bir videom vardı. Avusturya'da, Almanya'da falan. O videomda işte oralardan geçiyordum. Demek ki oraya gideceğiz. Aslında arka taraftan da gelebilirdim. Ondan sonra oradan direkt böyle tekrar aşağı da inebilirdim. Bu yol da yine Avusturya'ya gidiyor. Ama yolumu uzatacaktım bayağı. Şu an biraz sürüş saatim kaldı. Bakalım 4 dakika diyor. 4 dakika sonra manzaraya bak ya. Buralar çok güzel yerler. Aşağısı orman, yukarısı orman. Ormanların arasından